Merhaba arkadaşlar. Bugün Bera Holding'in hisse analizini yapacağız. Ben yine tüm ayrıntılarını vereceğim. Hissenin detaylarına gireceğiz, birlikte inceleyeceğiz, yorumlar yapacağız. Ancak burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. Benim söylediklerimden artık çıkarım yapıp alıp almamak ya da elinizde varsa satıp satmamak tamamen size kalmış. Eğer sizin de merak ettiğiniz bir hisse olursa mutlaka yorumlara yazın. Bunu da baştan söyleyeyim. Hemen öncelikli olarak videoyu, sizin istediğiniz hissenin videosunu çekerim, paylaşırım arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan hemen analizimize başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybı olarak gözüküyor. Çünkü şirket varlıklarıyla daha az satış üretmiş. Her 1 TL'lik varlık ile geçen yıl 1.52 TL'lik satış yapılırken bu yıl 43 kuruşluk satış yapılmış arkadaşlar. Stok yöntemine baktığımızda stok tutma süresi 51 günden 131.4 güne kadar yükselmiş. Alacak yöntemine baktığımızda tahsilatların yavaşladığını görüyoruz. Çünkü ortalama tahsilat süresi 46,5 gün uzayarak 87 güne yükselmiş. Borçlar ortalama 39 günde ödenmiş. Cari oran trendine baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. Geçen yıl 2.37 olan oran bu yıl 2.69'a yükselmiş. %14'lük bir likidite artışı var. Cari oran seviyesi güçlü arkadaşlar. Bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir durumda. Likidite oran seviyesine baktığımızda asitesi oranı 1.74 seviyesinde. Bu da stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülüklerin karşılanabildiğini gösteriyor. Nakit ağırlığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıkların %7.6'sını oluşturuyor. Geçen yıl bu oran %13.1'miş. Nakit ağırlığında bir azalma var. Günlük ödemeler için likiditeye baktığımızda yeterli olduğunu görüyoruz. Çünkü şirket ödemelerini ek bir nakit girişi olmadan 162 gün daha sürdürebilecek durumda. Bu sayfada nakit ağırlığı dışında diğer bütün veriler olumlu olarak gözüküyor. Öz kaynak oranı güçlü çünkü kaynak dağılımı içerisinde öz kaynakların oranı %66, uzun vadeli yükümlülükler %11 iken kısa vadeli yükümlülükler %13 arkadaşlar. Öz kaynak trendine baktığımızda ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %144 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda geçen yıl 0.34 olan kaldıraç oranı bu yıl 0.24. Yani varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse ediliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre düşük seviyede şirket borçlu olduğunu görüyoruz. Net borç seviyesine baktığımızda net borcu yok. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda düşük çünkü öz kaynakların 0.19 katı yani yaklaşık 5'te 1'i kadar öz kaynağın 5'te 1'i kadar kısa vadeli borç var. Bu da öz kaynakla kıyasladığında normal düzeyde olduğunu görüyoruz. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda geçen seneye göre daha fazla kısa vadeli borç kullanılmış. Bu da finansman maliyetlerinde artışa sebep olabilir. Burada satış finansmanında borç kullanımı dışarısında herhangi bir olumsuz bir veri yok. Diğer bütün veriler olumlu bizim için. Kısa vadeli borç ağırlığına baktığımızda azalış mevcut. Çünkü kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen yıl 21.8 iken bu yıl %12.7 seviyesine kadar düşmüş. Bu da bize daha uzun vadeli, rahat borç çevrim imkanı oluşturabileceğini gösteriyor. Finansal borç ağırlığına baktığımızda kısa vadeli borçlar içinde finansal borçların payı geçen yıl %27 iken bu yıl %20'ye düşmüş. Bu da bizim için olumlu. Finansal gider trendine baktığımızda finansal borçlar geçen yıla göre %22 azalmış. Ancak finansal giderler yıllık bazda %13 artmış. Artan finansal giderler de net kâra negatif etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda faiz ve vergi öncesi kâr finansal giderlerin 2 katı. Kâr ile finansal giderler karşılansa da başa baş noktasına yakın olduğu için kritik diyoruz. Faaliyet kâr marjında azalış, net kâr marjında ise artış var. Faaliyet kâr marjı geçen %14 iken %12'ye düşmüş. Net kâr marjı ise geçen %2 iken bu yıl %10 seviyesine kadar yükselmiş. Faaliyet kâr marjı neden azaldı dersek diğer faaliyet giderlerinin oransal olarak arttığını görüyoruz. Öz kaynak kârlılığına baktığımızda artış var. Şirket öz kaynak kârlılığı %22. Geçen yıl bu oran %27'ymiş. Yani burada çok ciddi bir yükseliş var. Şirket her 100 TL'lik öz kaynağına 22 TL'lik kâr elde etmiş arkadaşlar. Ayrıca öz sermaye kârlılığı aktif kârlılığından yüksek olduğu için borçtan da olumlu yararlandığını söyleyebiliriz. Öz kaynak kârlılığı neden arttı dersek kârlılık artışı, verimlilik kaybı ve borçluktaki düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Aktif kârlılığa baktığımızda aktif kârlılık %7.9 seviyesinde. Geçen yıl bu oran %28.1'miş. Buradaki düşüş bizim için olumsuz. Ciro büyümesinde azalış var. Satışlar yıllık %6.6 azalmış. Enflasyonlar arasında ise %0 bir ciro daralması olarak gözüküyor. FAVÖK büyümesine baktığımızda satışlardaki gerileme ile birlikte FAVÖK'te %19 azalış olmuş. Ancak net kârda %118'lik bir artış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda buradaki büyüme uzun vadeli kaynak ağırlıklı. Bu da finansman prensibine uygun olduğu için yine bizim için olumlu arkadaşlar. İşletme faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda pozitif. Ticari faaliyetler sebebiyle edinilen nakit geçen seneye göre %124 artmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem kârı. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artışlar. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yetersiz olduğunu görüyoruz.
Bu da işte işletme faaliyetlerinden faiz giderini karşılayamayacağı için daha fazla borçlanmaya ihtiyaç duyabileceği anlamına geliyor. En büyük yatırım harcaması başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satın alımından kaynaklanmış. Serbest nakit akışa baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Buradaki serbest nakit akıştaki negatiflik borçlanmaya olan ihtiyacı artırabileceği için olumsuz. En büyük finansman kalemine baktığımızda pay ve diğer öz kaynağa dayalı araçların ihracından kaynaklanan nakit girişler. Dönemlik toplam nakit akışa baktığımızda negatif arkadaşlar. Dönem sonu nakit miktarı 871 milyon TL seviyesinde. Bera Holding'e bir yıl önce 1000 TL yatırsaydık şu anda 1261 TL'miz olacakmış. Yani %26'lık bir kazanç var nominal olarak. Reel olarak baktığımızda enflasyonun %47 açıklandığını düşünürsek bugün burada reel olarak baktığımızda zararda olduğunu görüyoruz. BIST 100'ün ortalaması 1244 TL olmuş. Yani BIST 100 ortalamasından daha fazla getiri sağlamış. Dolara yatırsaydık 1000 TL'mizi 1199 TL'miz olacaktı. Dolardan da fazla getiri sağlamış. Mevduata yatırsaydık 1709 TL'miz olacaktı. Bitcoin'e yatırsaydık 2169 TL'miz olacaktı. Altına yatırsaydık 1583 TL'miz olacaktı. Yani mevduat, Bitcoin ve altın da getiri sağlamış. Baktığımızda mevduat, Bitcoin ve altın enflasyon üzerinde getiri sağlamış. Yani reel olarak da kazandırmış. Ancak BIST 100 ve dolara baktığımızda nominal bir getiri olsa da reelde bir düşüş olmuş. Aynı şekilde bizim hissemizde de nominal artış var. Ancak reele baktığımızda bir gerileme var. Fiyat kazanç oranına baktığımızda Bera'nın rasyosu 2.86, holding ve yatırım şirketleri sektörünün 17.39 iken mali kuruluşların 11.5. Yani baktığımızda her iki sektörün de bir hayli altında kalmış ortalama olarak. Bu da bizim için olumlu bir durum. Çünkü FK'da sektör ortalamalarının altında kalmasını istiyoruz. Sadece FK açısından baktığımızda şirketin hisse fiyatının ucuz olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Bera Holding'in rasyosu 0.53, holding ve yatırımların 1.92 iken mali kuruluşların 1.5. Yine burada sektör ortalamaların altında kalmasını istiyoruz. Baktığımızda yine sektör ortalamaların bir hayli altında. Bu bizim için olumlu. Ayrıca burada baktığımızda birin altında olması da ayrıca güzel bir şey. Çünkü piyasa değeri tüm mal varlıklarını sattığında buradaki piyasa değerinin 2 katı kadar zaten para elde ediyor. Bu da piyasa değerinin hayli düşük kaldığını gösteriyor. Hisse fiyatının düşük kaldığını gösteriyor. PEG rasyosuna baktığımızda burada bizim istediğimiz birin altında olması, ayrıca sektör ortalamasının altında olursa daha da güzel olur. Burada baktığımızda Bera'nın şirket değeri 0.15, yani birin bir hayli altında kalmış. 0'a ne kadar yakınsa o kadar iyi bizim için. Holding yatırımların 0.21 iken mali kuruluşların 0.14, yani sektör ortalamalarında İşte mali kuruluşlarla başa baş, yani holdinglerin de biraz altında. Yani hem sektör ortamının altında olması hem de sıfıra yakın olması bizim açımızdan güzel. PEG rasyosu açısından baktığımızda da şirketin hisse fiyatının ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karına baktığımızda Bera'nın 8.81, holding ve yatırım şirketinin 25.15 iken mali kuruluşların 18.39. Burada yine sektör ortalamanın altında olmasını istiyoruz. Baktığımızda her iki ortalamanın da gayet altında. Yine bu rasyoda da bize hissenin fiyatının ucuz olduğunu gösteriyor. Hissemizin fiyatı 16.27 TL iken hisse başına kar 5.7 TL. Piyasa değeri 11.1 milyar TL. Ödenmiş sermayesi 683 milyon TL. Net borcu eksi 1.1 milyar TL. Firmanın değeri 10 milyar TL arkadaşlar. Temettüye baktığımızda şirketin temettü vermediğini görüyoruz. Yani temettü yatırımı yapmak isteyen kişiler için uygun olmayan bir hisse. Ve sermaye potansiyeline baktığımızda da %2950 olduğunu görüyoruz. Ayrıca burada ekstra bir şey söylemek istiyorum. Ben burada yine teknik açıdan değerlendiren bir arkadaşıma danıştım Bera Holding'i. O da düşenin kırmaya başladığını söyledi. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Bera Holding katılım endeksine dahil, yani helal yatırım yapmak isteyen, caiz firmaları almak isteyen kişiler için yatırım yapılabilir bir firma arkadaşlar. Bera Holding'in hisse analizi bu şekildeydi arkadaşlar. Faydalı bulsanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir de bildirimleri açarsanız bundan sonraki videolarım hemen karşınıza düşecek. Daha sık bir araya geleceğiz arkadaşlar. İyi günler.